Gece yarısı saat 3. Odanın içi zifiri karanlık. Sadece dışarıdaki sokak lambasının solgun ışığı panjurların arasından içeri sızıyor. Kolların uyuşmuş durumda. Bebeğinin o sıcacık, ılık nefesini tam boynunda hissediyorsun. Havada taze süt ve hafif bir bebek losyonu kokusu var. Onu beşiğine koymaya çalıştığın an gözlerini kocaman açıp ağlamaya başlıyor. Ve o an zihninde o tanıdık, yargılayıcı sesler yankılanıyor. Sürekli kucağına alırsan şımarır. Seni parmağında oynatıyor. Bırak ağlasın, kendi kendine susmayı öğrensin. Bu kadar ilgi gösterirsen bağımlı bir çocuk olur. Yorgunluktan kapanan gözlerinle kendine şu soruyu soruyorsun. Acaba gerçekten yanlış bir şey mi yapıyorum? Ya herkesin doğru bildiği o büyük kurallar aslında koca bir yalansa? Parkta, aile toplantılarında veya market sırasında tanımadığın insanların bile sana verdiği o mükemmel tavsiyeleri düşün. Bebeklerin uyurken mutlak sessizliğe ihtiyacı olduğu, erken yürüyen bebeklerin daha zeki olduğu ya da deliksiz uyuyan bebeklerin iyi bebekler olduğu söylenir. Hatta ağladıklarında hemen yanlarına gitmenin onları zayıf yapacağı, diş çıkarmanın tehlikeli ateşlere yol açtığı ve bebeklerin acıyı bizim gibi hissetmediği efsaneleri kulaktan kulağa yayılır. Peki ama neden? Neden ebeveynlik gibi doğal bir bağ bu kadar çok katı ve soğuk kuralla, bu kadar çok korkuyla çevrelenmiş durumda? Neden bebeğinin o masum gözyaşları sana bir manipülasyon gibi hissettirilmeye çalışılıyor? Neden kendi içgüdülerinden şüphe ediyorsun? Bu efsaneler nesiller boyunca tekrarlandı, evet. Ama bilim, kapılı kapılar ardında bambaşka bir gerçeği fısıldıyor. Hazır mısın? Çünkü çocuk doktorlarının ve nörobilimcilerin bulguları bebeğine bakış açını sonsuza dek değiştirmek üzere. Bölüm 1. En büyük yanılgı. Şımarıklık ve manipülasyon illüzyonu. Şaşırtıcı bir gerçekle başlayalım. Bebeklerin beyninde manipülasyon yapacak bölüm henüz inşa edilmemiştir. Yani bebeğin ağlayayım da annem babam gelsin, onları kontrol edeyim diye düşünemez. Beynin mantık ve planlama yürüten prefrontal korteksi o minik kafanın içinde henüz aktif değildir. Onun ağlaması bir şantaj değil, saf bir hayatta kalma alarmıdır. Kucağa almak, onun ihtiyaçlarına anında cevap vermek onu şımartmaz. Düşün ki bir evin temelini atıyorsun. Sevgi, dokunuş ve güven bu evin tuğlalarıdır. Temeli sağlam, tuğlaları eksiksiz bir ev rüzgarda yıkılmaz. İhtiyaçları karşılanan bebek bağımlı değil, aksine en bağımsız bireye dönüşür. Bölüm 2. Kusursuz uyku efsanesi. Herkesin peşinden koştuğu o deliksiz uyuyan uslu bebek fikri. Biliyor muydun? Bebeklerin gece uyanması evrimsel bir güvenlik kalkanıdır. Bilim insanları buna hayatta kalma uykusu diyor. Bebeğin nefes almayı, sindirimi ve vücut ısısını henüz tam ayarlayamadığı için beyni onu korumak adına hafif bir uyku döngüsünde tutar. O gece yarısı uyanmaları, bebeğinin beynindeki minik bir gece bekçisinin "her şey yolunda mı?" diye kontrol etmesinden ibarettir. Yani gece uyanıyor olması onun kötü bir bebek olduğunu ya da senin bir şeyleri yanlış yaptığını göstermez. Aksine biyolojisi tam da olması gerektiği gibi kusursuz çalışıyor demektir. Bölüm 3. Sessizlik ve gelişim yarışı. Seni en çok yoran konulardan biri. Bebeğin uyurken parmak ucunda yürümek. İnanılmaz ama gerçek. Anne karnı bir elektrikli süpürge kadar gürültülüdür. Kan akışı, kalp atışı, sindirim sesleri. Bebekler mutlak sessizlikte değil, uğultulu ve ritmik bir gürültüde kendilerini güvende hissederler. Sessizlik onlar için doğal olmayan ürkütücü bir boşluktur. Ve o meşhur, benim çocuğum 6 aylıkken yürüdü, seninki neden hala emeklemiyor baskısı. Erken yürümek veya konuşmak zekanın bir göstergesi değildir. Bebeklerin beyin gelişimi bir yarış pisti değil, bir parmak izi gibidir. Her biri tamamen eşsizdir. Biri önce motor becerilerini inşa ederken, diğeri o sırada dili algılamaya odaklanıyordur. Onların kendi zaman çizelgeleri mükemmel bir saat gibi işler. Bölüm 4. Bağımsızlık ve acı efsanesi. Bırak ağlasın,
kendi kendine sakinleşmeyi öğrensin cümlesini ne kadar çok duydun değil mi? İşte bilimin verdiği en net cevaplardan biri. Bebekler kendi kendilerini sakinleştiremezler. Nörolojik olarak buna kapasiteleri yoktur. Ağlamaya bırakılan bir bebek sakinleşmeyi öğrenmez. Sadece yardım çağrılarının cevapsız kalacağını öğrenir ve enerji tasarrufu yapmak için susar. O an stres hormonları tavan yapmış durumdadır. Bebeğin dünyayı güvenilir bir yer olarak algılamak için senin sinir sistemini ödünç almak zorundadır. Sen onu kucağına aldığında senin sakin kalp atışın onun hızla çarpan kalbine bir melodi gibi fısıldar. Güvendesin, buradayım. Katı gıdaya erken geçmenin onu daha iyi uyutacağı tamamen bir efsanedir. Aksine sindirim sistemini yorar. Diş çıkarmanın 40 derece ateş yapacağı bilgisi yanlıştır. Bu genellikle başka bir enfeksiyonun işaretidir. Ve bebekler acıyı hatırlamaz efsanesi çok uzun zaman önce çürütüldü. Onlar acıyı hisseder, stresi kaydeder. Sadece kelimelere dökemezler. Tüm bu bilimsel gerçekler omuzlarındaki o ağır yükü hafifletiyor olmalı. Çünkü sen bebeğini bozmaktan korkuyordun. Ona çok sevgi vermenin onu zayıflatacağından endişeleniyordun. Ama aslında olan ne biliyor musun? Sen bir mucize gerçekleştiriyorsun. Onu her kucağına aldığında, ağladığında yanına koştuğunda, onun beyninde yeni ve pırıl pırıl yollar inşa ediyorsun. Bu yolların adı güven. Bu yolların adı özdeğer. Bebeğin senin kollarında sadece beslenmiyor, sadece uyumuyor. Senin kollarında dünyada sevilmeye değer bir insan olduğunu öğreniyor. Gündüzleri bitmek bilmeyen o emzirme seansları, biberon hazırlıkları, alt değiştirmeler, sana kendini bazen görünmez ve tükenmiş hissettirebilir. Ama bebeğinin gözünden bakarsan, sen onun bütün dünyasısın. Sen onun güneşi, ayı ve en güvenli sığınağısın. O ilk sahneye, gece yarısı saat 3'e geri dönelim. Karanlık odada, kollarında o hafif ağırlıkla sallanırken, artık zihninde o eleştirel sesler yok. Etraftaki mükemmel ebeveyn efsaneleri sustu. Sadece sen varsın ve o var. Ve sen onun ağlamasına cevap verdiğin için zayıf değilsin. Sen bir kahramansın. Bebeğin kucağa alışmıyor. Bebeğin sana alışıyor. Dünyadaki en doğal, en haklı şeye. Çünkü sen onu şımartmıyorsun. Sen sevgiden korkmayan, sevildiğinden emin olan güçlü bir ruh yetiştiriyorsun. O efsaneleri yazanlar aranızdaki o görünmez ama koparılamaz bağın gücünü asla anlayamayacaklar. İçgüdülerine güven, kalbinin sana fısıldadığı o şefkatli yola inan. Çünkü bebeğin bilimsel makaleleri ya da komşuların ne dediğini bilmez. O sadece senin kokunu, senin sesini ve senin kalbini bilir. Bir dahaki sefere dünyalar kadar ağır hissettiğinde sadece derin bir nefes al ve ona sıkıca sarıl. Bebeğinin dünyasında yaptığın hiçbir sevgi dolu dokunuş fazla değildir. Sen her şeyin en doğrusunu tam da şu an yapıyorsun. Eğer bu gece kendini biraz daha yalnız hissetmek istemezsen, ailemize katılmak için abone olabilirsin. İyi uykular.